Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox FPS arttırma ayarlarının ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Birinci bölüme gerçekten çok büyük bir ilgi duymuşsunuz. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Bu serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Eğer bu seriye de yani bu bölümümüzde de bayağı büyük bir ilgi duyarsanız 3. bölümünde çekmeyi planlıyorum. Birinci bölümde göstermediklerimi bu bölümde göstereceğim. Bunun da bilgisini vereyim. Şimdi isterseniz fazla uzatmadan videomuza geçelim. Şöyle masa üstüme geliyorum. Şu bandaki bir de aşağı indireyim. Tamam. Şimdi ilk yapmamız gereken arkadaşlar Nvidia denetim masasına yani Nvidia ekran kartına sahip olanlar için bir ayarımız. Şöyle yapıyoruz. Sağ tık yapıp arkadaşlar Nvidia denetim masasına giriş yapıyoruz. Bu tamamen Nvidia denetim masasına sahip yani Nvidia ekran kartına sahip olanlar için bir ayardır. Şimdi şöyle söyleyeyim. Görüntü ayarlarını ön ayarla yap bölümüne geliyoruz. Bunu birinci bölümde göstermiştim gençler. Onun da bilgisini vereyim. Şöyle Nvidia denetim masası birazcık donacaktır. Onun da bilgisini vermiş olayım. Burada gençler benim yaptığım gibi yapın. Benim tercihimi kullan ve şuna önem veri seçip performansı seçiyorsunuz gençler. Bunun da bilgisini vereyim. Siz de muhtemelen 3D yani şu birincidedir. Siz bunu dediğim gibi performansa çekin. Sonra uygula ve tamam yapın. İkinci olarak 3D ayarlarının yönetilmesi. Gençler benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Bakın burada sizde otomatik seçtidir. Siz bunu yüksek performanslı Nvidia işlemcisine alıyorsunuz. Sonra benim ayarlarımı yapıyorsunuz. Bakın zaten size otomatik gelecektir ama illa benim ayarlarımı yapmak istiyorsanız burada gösterdiğim gibi videoyu durdura siz de bu ayarları rahatlıkla yapabilirsiniz. Ama ben bunu yapmak istemiyorum. Otomatikte kalsın istiyorum diyorsanız burada da benim ayarlarım mevcut. Burada da yüksek performanslı ayarlarım var. Bunları da kesinlikle siz de yapabilirsiniz. Burada videoyu durdurarak bunları ayarlayabilirsiniz gençler. Onun da bilgisini vermiş olayım. Dediğim gibi burada arkadaşlar yüksek Nvidia işlemcisini seçip uygula diyorsunuz. Burası yenileniyor gençler. Buranın kaydolmasını bekliyorsunuz. Sonra gençler şurada görüntü ayarlarına tekrar bakın. Çünkü siz bunları değiştirdiğiniz zaman direkt 3D görüntü ayarlarına geliyor. Siz bunu benim tercihim yaptan yine performansı seçin. Bunları her yenilediğinizde ayarlar kayboluyor. Siz bunları dikkatli bir şekilde yaptığınız zaman hiçbir sorun olmayacaktır. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Şöyle kaydet dediğimiz zaman ayarlarımız kaydoluyor gençler. Şöyle bakalım, kaydolmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi kaydoldu. Şöyle yine ben 3D ayarlarının yönetilmesine geliyorum. Program ayarlarına tıklıyorum gençler. Burası dediğim gibi bir önceki bölümde de bahsetmiştim. Burası gerçekten çok önemli. Şuraya geliyorum yine bakın. Hemen yüklensin burası. Şöyle bir yandan da şuralardan yenile yapalım. Burada gençler ekle seçeneğine tıklayarak İsminde Roblox ismi yazan bütün her şeyi alıp gençler yüksek Nvidia işlemcisi yapıyorsunuz. Buraya gelip arkadaşlar R'ye tıklayarak da Roblox'u bulabilirsiniz. Ben mesela Roblox Studio'yu seçtim. Seçilen programı getir dedim. Buradan arkadaşlar yüksek performanslı Nvidia işlemcisi deyip uygula diyorum. Burayı yaptıktan sonra dediğim gibi isminde Roblox yazan tüm uygulamalar için bunu yapıyorsunuz. Bakın yüksek performanslı Nvidia işlemcisini seçiyorsunuz. Bunlar sizin FPS'inizi en çok arttıran olaylardır gençler. Denetim masasına sahip yani Nvidia denetim masasına sahip olan bütün herkes bunları yapsın kesinlikle gençler. Bunlar dediğim gibi bayağı büyük bir öneme sahip. Bunları yaparsanız dediğim gibi sizin de FPS'iniz bayağı bir artacaktır. Yani dediğim gibi burada Roblox ismine sahip tüm uygulamaları yüksek performanslı Nvidia işlemcisine adayın. Sonra gençler PHY-SX yapılandırması diye bir seçeneğimiz var en aşağıda. Buna tıklayın. Burada gençler sizde otomatik seç tavsiye edilirdedir. Siz bunu GeForce yani ekran kartınızı seçin gençler. İşlemcinize vermeyin, ekran kartınızı seçin ve uygula ve tamam yapın. Bu arada burayı değiştirdiğiniz zaman şu ayarlarınıza tekrar bakın. Çünkü bu ayarların değişmiş olma ihtimali var. Bakın mesela burada değişmiş. Benim tercihim yüksek performanslı Nvidia işlemcisi kullan seçeneğini seçtim. Hemen yeniden uygula ve tamam yaptım. Evet, burayı yaptıktan sonra artık burayı kapatabilirsiniz. İkinci olarak arkadaşlar yine masa üstüne girip sağ tık yapıp gençler grafik özellikleri seçeneğine tıklıyorsunuz. Bu tabii ki Intel ekran kartı olanlar için geçerli. Genelde laptoplarda 2 tane ekran kartı oluyor. Bir Intel ekran kartı bir de Nvidia ekran kartı olarak 2 tane oluyor. Şimdi yapmanız gerekenler şunlar gençler. 3B'ye tıklayın ilk önce. 3B'ye tıklayın. Buradan gençler benim yaptığım ayarları yapın. Burada başarımı seçin yani sizin kaliteye değil de performansa odaklanmış bir şekilde yapın. Benim yaptığım ayarları buradan uygulayabilirsiniz. Kesinlikle bunları da yapın. Buradan ben geri geliyorum. Buradan güç seçeneğine tıklıyorum. Burada gençler maksimum başarımı seçin. Burada 2 tane seçenek var gördüğünüz gibi. Elektrikte çalışırken, pilde çalışırken. Bunu yani pilde çalışırken ellemenize gerek yok aslında. Buradaki genelde otomatik oluyor.
Elektrikle çalışanı maksimum başarımı yapın. Maksimum pil ömrü derseniz hani enerji harcamayacaktır. Yani ekran kartınız, işlemciniz tam kuvvetle çalışmayacağından dolayı FPS dropları yiyeceksiniz. Bundan dolayı FPS'iniz düşecektir. Siz bunu maksimum başarım yaptığınız zaman bütün her şeyiniz tam performansta çalışacaktır. Bunun da bilgisini vereyim. Bunları yaptıktan sonra burayı da kapatabilirsiniz. Üçüncü olarak gençler sizlere açıklamada program linkleri bırakacağım. Onları kesinlikle indirmeyi unutmayın. Şurada birinci olarak MemReduce diye bir programımız var. Bu programımız ne işe yarıyor? Bu programımız arkadaşlar bilgisayarınızdaki RAM'i temizliyor. Yani ben gayet bu programı iyi kullanıyorum. Hani her zaman kullanıyorum. Sizin de kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu programın gerçekten kurulumu çok basit. Şöyle aşağıya, yani bu linki koyacağım dediğim gibi. Şöyle bu linkten aşağı indiğiniz zaman download kısmı var. Burada gençler siz Setup Exe'yi seçiyorsunuz. 64 bit 32 bit fark etmiyor galiba. Buradan tıkladığınız zaman hemen indiriliyor. Bende zaten indirili olduğu için ben şuradan indirilenlerden sileceğim. Setup'u gayet kolay bir şekilde kuruluyor. Gerçekten kurabilirsiniz. Bu arada benim bu programdaki kendi ayarlarımı göstereceğim. Şöyle ben başlat menüsüne gelip buradan MemReduce'u seçiyorum. Burada gördüğünüz gibi böyle bir şey geliyor. Ben şimdi şurayı bir masa üstüme çekeyim. Bakın arayüz bu şekilde. Şu anda RAM'imizi temizlemiyor gençler. Çünkü belleğe temizle özelliğine tıklamamız gerekiyor. Yönetici olarak çalıştırıyor ve gayet güzel bir şekilde RAM'inizi temizliyor. Gerçekten bayağı güzel bir şey. Burada ayarlarımızı yapacağız şimdi. Normalde siz burada belleği temizleye bastığınız zaman benim verdiğim ayarları yapmazsanız yanda sürekli bildirim geliyor. Şu kadar temizlendi, şu kadar geldi, şu kadar gitti falan bir sürü bildirim geliyor. Bunun önüne geçeceğiz sizlerle beraber. Şimdi programı kurduğunuz zaman dosya bölümüne tıklayıp ayarlar seçeneğine geliyorsunuz. Burada gençler benim yaptığım tüm özellikleri yapıyorsunuz. Bakın burada hani buraları ben işaretlememişim. Buralar böyle olsun. Bu arada dili sizde farklı bir dilse bunu değiştirip kullanabilirsiniz. Ayarlarımız tamamen böyle. Güncellemeleri otomatik denetle. Bunu yapabilirsiniz. En güncel sürüm çıktığı zaman otomatikman günceller. Bunu yapmayı unutmayın kesinlikle. Bellek temizleme kısmına geliyorum. Buradaki ayarları siz kendiniz yapabilirsiniz. Şu anda ben elleyemiyorum nedense ama normalde siz de bunları elleyebiliyorsunuz. Sanırım çalışmadığı için. Daha bir dakika biz çalıştıralım şöyle. Evet diyeyim. Hop tamam. Çalışır hale geldi. Dosya, ayarlar diyorum. Bakın burada dediğim gibi burayı ellemiyorsunuz. Burası şöyle şu üçüne tıklayın gençler. Şu üçü açık kalsın. Dolduğunda otomatik temizle. Ben bunu %40'a getirdim. Yani şöyle siz bu programı kapattığınızda yani çarpı işareti bastığınız zaman şu aşağıda her türlü çalışıyor halde oluyor. Bakın mesela %28'i kullanıyormuş. Bunun %40'ı arttığı zaman sürekli temizlemeye başlıyor. Mesela belleğiniz %60 dolduğu zaman sürekli temizliyor. Sürekli yani hiç durmaksızın. Bunları falan bakın bende açık olanları açık yapın, kapalı olanları kapalı yapın. Gerçekten çok önemli. Bunları yaptıktan sonra görünüş kısmına gelip buna tıklayın. Buradakiler de böyle olsun. Buraya gelin ve burada gördüğünüz gibi bunları da böyle yapabilirsiniz. Yani bütün ayarları benim yaptığım gibi yapın. Yoksa sürekli yanlardan bildirim gelir, şu gelir, bu gelir. Bunların hepsini ben kendim yaptım. Deneye yaptım. Bunlar en iyi ayarlar gençler. Bunları da kesinlikle yapmayı unutmayın. Eğer ayarları beğenmezseniz de sıfırlaya basıp temizleyebilirsiniz. Yeniden sıfırdan yapabilirsiniz. Dediğim gibi benim ayarlarımı yapmayı kesinlikle unutmayın. Burayı kapat dedim. Siz oyuna girdiğiniz zaman RAM'inizi sürekli temizleyecektir gençler. Onun da bilgisini vereyim. Görev yöneticisinden performansa geldiğiniz zaman bakın belleğimiz %40'ın üstüne geldiği zaman otomatikman temizleyecek. Siz bu değeri arttırabilirsiniz. PS'iniz fazla artacak. Onun da bilgisini vermiş olayım. Şimdi bunu da yaptığımıza göre şöyle ya eksiye basın ya çarpıya basın. Hiçbir türlü zarar olmaz. Bunu kapattığınız zaman zaten otomatikman aşağıda çalışmaya devam ediyor. Eğer burayı bir daha tekrar açmak istiyorsanız sağ tık yapıp göster gizle seçeneği var. Buradan yine göster gizleye tekrar bastığınız zaman burası gizlenir. Her türlü arkada çalışıyor gençler. Onun da bilgisini vermiş olayım. Şimdi dördüncü adımımızdı galiba, saymadım. Burada park kontrolü indiriyorsunuz gençler. Bunun da açıklamada indirme linkini bırakacağım. Install Park Control diyorsunuz. Buradan indirmeye başlıyorsunuz. Ben de indirili olduğu için indirmeyeceğim. Setup'u dediğim gibi acayip bir şekilde kurulumu çok kolay. Bunların hepsini yapabilirsiniz. Ben burayı kapatacağım şimdi. Burayla bir işim yok. Park kontrolü kurduktan sonra gençler, park kontrolü logosu şöyle bir şey. Buraya tıklıyorsunuz. Onay geliyor. Evet diyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi programımız önümüze geliyor. Şimdi şöyle bir şey var. Şurada sağ altta pilin üstüne gelip güç seçeneklerine tıklıyorsunuz.
Burada sizde gençler nihai performans olmayacaktır. Bu programı kullandığınız zaman kendi şeyi oluyor gençler. Bu daha yararlı aslında. Ama programı kullanmak istemiyorsanız şurada plan ayarları değiştir diyerek işte ek plan ekle gibi ayarlar oluyordu. Oradan ek plan yaparak nihai performansı seçip getirebilirsiniz. Onun da bilgisini vermiş olayım. Şimdi şöyle bir şey var. Burada zaten güç seçeneklerindeki aynı şey. Sizde dengeli de. Siz bunu şey yapın. Kendi şeyine yapın. Hani Wisdom Heights Performance, yani yüksek performans anlamına geliyor bu da. Bunu seçtikten sonra Make Activate dediğiniz zaman yandan bildirim gelecek size, hani değiştirildiğine dair. Ondan sonra bütün işlemcimiz, bakın benim 4 çekirdek işlemcim var. Yani 4 çekirdekli işlemcim. Bunların hepsi maksimum seviyede çalıştırılıyor gençler. Ayarları da bu şekilde yani. Bu programda arkada çalıştığı zaman işlemciniz maksimum performansla çalışacak ve FPS'iniz artacaktır gençler. Bunun da bilgisini vermiş olalım. OK dediğiniz zaman zaten bu da arka planda çalışıyor gençler. Onun da bilgisini vermiş olayım. Son olarak gençler yapmamız gerekenler. Benim masa üstümde şey yok gençler. Bu bilgisayar kısa yolu yok. Bunun için de şöyle dosyaya gelip dosyaya tıklıyorum. Şöyle açıyorum, hemen açılmasını bekliyorum. Buradan gençler aşağı inip bu bilgisayara geliyorum gençler. Buraya sağ tık özellikler yapıyorum. Buradan gençler gelişmiş sistem ayarlarına tıklıyorum. Buradan gençler performans bölümünü ayarlar diyorum. Buradan gençler bilgisayarım için en iyi olanı Windows seçsin seçeneği işaretlidir. Siz bunu en iyi performans için ayarla seçeneğine tıklayın. Size tek bir önerim var. Şunu işaretlemeniz. Şunu işaretlemeniz. Ekran yazı tipi kenarlarını düzelt. Bunu yapmazsanız bilgisayarınızdaki tüm yazılar çok bulanık olacak. Eğer video falan çekiyorsanız gerçekten çok kötü gözükeceğinden dolayı bunu işaretlemenizi tavsiye ederim gençler. Uygula ve tamam diyorsunuz. Ben değiştirmeyeceğim için bunu ellemiyorum. Dediğim gibi bunların hepsini böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra gençler böyle masaüstünüzü tertemiz yapın gençler. Hani arka plan fotoğrafını gerçekten bomboş, hani Windows'u çok yormayacak bir fotoğraf kullanmanızı tavsiye ederim. Bütün yani masaüstünüzde kullandığınız tüm dosyaları böyle masaüstü diye bir dosya açın. Onun içine doldurun. Hani ne kadar masaüstündeki görsellik azalırsa o kadar performansınız artar. Az önce de sistem ayarlarında hani yazı tipini falan ayarladık ya. Oradaki ayarların amacı görselliği azaltmak. Ne kadar görsellik azalırsa o kadar performansınız artacaktır gençler. Yani burada bu videoda gösterdiğim tüm ayarları yaparsanız siz de kolaylıkla Roblox'ta FPS'iniz artar. Diğer oyunlar için de geçerli gençler. Bu size yükletmiş olduğum iki uygulamanın şeyleri tüm oyunlarda geçerli. Onun da bilgisini vermiş olayım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.